Zamanın aktığını düşünüyorsunuz. Geçmiş geride kaldı, gelecek henüz gelmedi. Ve şu anda görünmez bir nehir bizi saniye saniye ileri taşıyor. Fakat fiziğin en temel seviyesine indiğinizde ortaya bir soru çıkıyor. Evrenin gerçekten böyle bir zaman nehrine sahip olduğu hiç de açık değil. Hatta kuantum kütle çekiminin en eski problemlerinden biri tam olarak bu. Genel görelilik ile kuantum fiziği zaman konusunda aynı dili konuşmuyor. Genel görelilikte zaman uzayla birlikte eğilip bükülebilen uzay zaman geometrisinin bir parçasıdır. Standart kuantum mekaniğinde ise zaman çoğu kez sistemin dışında duran saat gibi kullanılır. Parçacıkların zaman içinde nasıl değiştiğini sorarsınız ama saatin kendisini kuantum sisteminin parçası yapmazsınız. Bu uyuşmazlık fizik literatüründe doğrudan zaman problemi olarak bilinir. İşte Sung Lee'nin önerdiği model tam da bu çatlağın içine giriyor ve radikal bir soru soruyor. Ya zaman, evrenin başlangıçtan beri sahip olduğu temel bir özellik değilse? Ya bizim zaman geçiyor dediğimiz şey, evrenin kuantum durumunda sürekli gerçekleşen daha temel bir dönüşümün görünüşü ise? Lee bu fikri 2025'te Physical Review D'de yayınlanan Theory of Time Based on Wave Function Collapse çalışmasında geliştirdi. Ardından 2026'da Journal of High Energy Physics'te modeli genel görelilik bağlamında daha ileri taşıdı. Bunu anlayabilmek için önce kulağa korkutucu gelen bir kavramı çözmemiz gerekiyor. Gauge yani ayar simetrisi. Bunu bir şehir haritasına benzetin. Aynı şehri kuzey yukarı bakacak şekilde de çizebilirsiniz. Haritayı 90 derece döndürerek de. Sokakların koordinatları değişir ama şehir değişmez. Fizikte gauge simetrisi kabaca buna benzer. Matematiksel betimlemeyi değiştirebilirsiniz fakat fiziksel gerçek aynı kalır. Genel görelilikte bunun daha kapsamlı biçimine diffeomorfizm değişmezliği denir. Uzay ve zamanı hangi koordinatlarda etkilediğiniz doğanın kendisini değiştirmemelidir. Zaman koordinatı için de aynı ilke geçerlidir. Saatin üzerine 1, 2, 3 yazmanızla 10, 20, 30 yazmanız evrendeki fiziksel olayları değiştirmez. Lee'nin modelindeki kilit nokta ise tam burada ortaya çıkıyor. Model bir anı temsil eden kuantum durumlarının başlangıçta genel göreliliğin bütün bu simetri koşullarını tam olarak sağlamadığını varsayıyor. Fizikçiler bu koşullara constraint yani kısıt diyor. Kısıtı oyunun kuralları gibi düşünün. Matematik birçok durum yazmanıza izin verebilir. Ama fiziksel kabul edilen durumların belirli kurallara uyması gerekir. Lee'nin teorisinde an dediğimiz durumlar bu kuralları başlangıçta tam karşılamıyor ve giderek onları sağlayan bir duruma doğru ilerliyor. İşte burada dalga fonksiyonunun çöküşü devreye giriyor. Buradaki çöküşü fizik kitaplarındaki bir parçacığı ölçtük ve dalga fonksiyonu aniden tek sonuca çöktü şeklinde düşünmek yanıltıcı olur. Lee'nin kullandığı mekanizma kuantum durumunun sürekli biçimde daha gauge invariant yani koordinat seçimlerinden bağımsız fiziksel bir duruma doğru projeksiyonudur. Bunu bulanık bir fotoğrafın tek seferde keskinleşmesi yerine görüntü işleme programının her adımda parazitin biraz daha fazlasını temizlemesine benzetebilirsiniz. İlk görüntü kurallara tam uymaz. Her işlem onu hedef yapıya biraz daha yaklaştırır. Modelde zamanın geçişi işte bu sürekli yaklaşma sürecinin kendisidir. Bu ayrım çok önemli. Çünkü her kuantum çöküşü yeni bir saniye meydana getiriyor diye düşünebilirsiniz. Fakat model bunu söylemiyor. Ortada saniyeleri tek tek üreten kozmik bir düğme yok. Söylenen şey şudur. Bir kuantum durumunun fiziksel simetrileri giderek daha iyi sağlayan duruma doğru sürekli evrimi, bizim zaman evrimi olarak yorumladığımız şeyi meydana getiriyor. Peki bu mekanizma neden geçmişten geleceğe gidiyor? Neden film geri sarılmıyor? Lee'nin ilk çalışması bunu anlamak için mini superspace denilen sadeleştirilmiş bir kozmoloji modeli kullanmıştır. Mini superspace, bütün evrenin sonsuz sayıdaki ayrıntısını takip etmek yerine birkaç temel özelliğe indirgenmiş bir laboratuvar modeli gibidir. Bir uçağın aerodinamiğini anlamak için önce bütün perçinlerini değil, kanadın temel şeklini incelemek gibi. Bu sadeleştirilmiş evrende Lee, ortaya çıkan evrimin hem yönlü olduğunu hem de kuantum olasılıklarının korunmasıyla ilişkili üniter davranış gösterebildiğini ortaya koyuyor. 2026'daki çalışma bu fikri daha ileri götürüyor. Modelde evrenin ölçek faktörü yani kozmik mesafelerin evren genişledikçe ne kadar büyüdüğünü ifade eden büyüklük, çöküş süreci boyunca monoton biçimde artıyor.
Monoton burada yalnızca tek yönde gitmek demek. Değer tekrar küçülüp geri dönmüyor. Böylece ölçek faktörü bir tür fiziksel saat gibi davranıyor. Ayrıca modelde zaman okunun yönü başlangıç durumuyla belirleniyor. Başka bir deyişle zamanın oku sonradan dışarıdan eklenen bir sistem değil, kuantum evriminin yapısından ortaya çıkıyor. Burada bir başka terim de karşımıza çıkmaktadır. Üniter evrim. Kuantum mekaniğinde üniterlik, olasılık bilgisinin kaybolmaması demek. Bir deste iskambil kartını karıştırdığınızı düşünün. Kartların yerleri değişir ama desteden kart çıkmaz. Standart kuantum evriminde toplam olasılık korunur. Lee'nin 2026 modelinde uzun zaman ölçeğinde fiziksel tensör gravitonların üniter dinamiği ortaya çıkarken kısıtları ihlal eden fazladan modlar bastırılıyor. Bu modelin yalnızca zaman vardır demekle kalmayıp hangi fiziksel serbestlik derecelerinin hayatta kaldığını da açıklamaya çalıştığını gösteriyor. Tam burada durup düşünmek gerek. Çünkü güzel bir matematiksel mekanizma doğanın gerçekten o mekanizmayı kullandığının kanıtı değildir. 2026 tarihli makale teorik bir çalışma. Yazar açıkça bu araştırmada veri oluşturulmadığını veya analiz edilmediğini ve çalışma ile ilişkili deneysel bir veri seti bulunmadığını belirtmiştir. Üstelik elde edilen sonuçlar kozmolojik sabitin baskın olduğu bir evren üzerinde yarı klasik ve adyabatik yaklaşımlar gibi belirli matematiksel yaklaştırmalar kullanılarak gösteriliyor. Yani elimizde zamanın kuantum çöküşünden doğduğunu ölçtük diyen bir deney yok. Elimizde bunun matematiksel olarak nasıl mümkün olabileceğini gösteren teorik bir çerçeve var. Eğer zaman temel değilse saatler aslında zaman adlı görünmez bir maddenin ne kadar aktığını ölçmüyor. Bir saat yalnızca evrendeki düzenli değişimleri başka değişimlerle karşılaştırıyor. Dünya dönüyor, kuartz kristali titreşiyor, atomlar belirli frekanslarda geçiş yapıyor. Lee'nin modelinin önerdiği daha derin resimde ise bu değişimlerin altında kuantum durumunun fiziksel olarak izin verilen gauge invariant yapıya doğru kesintisiz ilerleyişi bulunuyor. Böylece başlangıçtaki soru tamamen tersine dönüyor. Evren zaman içinde nasıl değişiyor diye sormak yerine evrenin değişmesinden zaman nasıl ortaya çıkıyor diye soruyoruz. Ve modelin en güçlü fikri tam olarak bu. Bu modele göre zaman evrenin içinde akan bir nehir değil, belki nehir dediğimiz şey evrenin kuantum durumunun durmadan dönüşmesidir. Eğer zaman evrenin temel yapı taşlarından biri değilse bizim şimdi dediğimiz şey gerçekten fiziksel bir an mı yoksa evrenin kuantum durumunda gerçekleşen bir geçişe verdiğimiz isim mi?